Gurbetten yola çıkan ya da yola çıkmayı hayal eden abilerime, ablalarıma, kardeşlerime selam olsun. Bu video sizin için. Son iki videomuzda Avusturya'dan İstanbul'a uzanan yolu kendi gözlemlerimize ve nacizane tecrübelerimize dayanarak dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık size. Yorumlarınızı tek tek okuduk. Hayır dualarınızı aldık. Tavsiyelerinizi de bir bir not ettik. Denizde bir damla olsak da o yorumlar bize çok şey kattı. İşte tam şu an Kozağ Gölü'nden ayrılıyoruz. Bugünkü rotamız buradan Altmünster'deki evimize doğru. Hepimiz aynı yoldayız bu mevsimde. Kimimiz yaşlı anne babasıyla, kimimiz biz gibi küçük çocuğuyla. Bir yanda sevdiklere kavuşma özlemi, bir yanda tatlı bir telaş. Sırbistan nasıl, Bulgaristan'da kuyruk var mı? Kapıkule'de ne kadar bekleriz gibi. İyi mi şu an görüntü? Güvenlik amaçlı kameramızı tekrar kontrol ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Dedik ya Sırbistan nasıl, Bulgaristan'da kuyruk var mı, Kapıkule'de ne kadar bekleriz diye. İşte o sınır telaşını biz de yaşadık bu yolculukta. Navigasyon Kapıkule'de 4 saat bekleme süresi göstermişti bize. Biz de Sırbistan'dan Bulgaristan'a, oradan da Yunanistan'a saptık. Kapitan Petko Voyvoda'dan Ormenya'ya geçtik. Sonra Yunanistan içerisinden inip Kestanelik'ten Türkiye'ye girdik. Kestanelik'te de bekledik. 55 dakika kadar sürdü. Ama düşünün. Kapıkule'de 4 saat, burada 55 dakika. Aynı sınırı geçmenin 4 farklı yolu olsa bile insan yine de en akıcı olanı arıyor. Biz bu sefer öyle bulduk. İnsan o yollarda İsviçre'den Almanya'ya geçerken ya da Slovenya'dan İtalya'ya hiç durmadan yolların su gibi akıp gittiğini görünce ister istemez bir yolcu özlemi düşüyor içine. Kendi kendime sordum o esnada. Acaba bir gün bizim canımız memleketimize, Kapıkule'ye yaklaşırken de arkamıza bakmadan kilometrelerce uzayan o kuyruklara hiç denk gelmeden geçmek mümkün olur mu? O günleri görür müyüz? Şöyle elimizi kolumuzu sallayarak hani evimizin bir odasından diğerine geçer gibi. Ya da ne bileyim Ümraniye'den Ataşehir'e geçer gibi saniyeler içinde süzülüp geçiversek. Çocuklar arkada uykusundan bile uyanmadan. Yaşlılarımız o yaz sıcağında hiç yıpranmadan. Ne güzel ne pürüzsüz bir kavuşma olurdu. Bu ne zaman olur, nasıl bir formülle mümkün kılınır bilmem. Ama insan memleketine ya da gurbetteki evine doğru sürerken yolda hep böyle güzel hayaller kuruyor işte. İnsan direksiyon başında baş başa kalınca şu önümüze akıp giden yolla hayatın ne kadar benzediğini düşünüyor. Bazen hayat da tıpkı bu vadi yolu gibi pürüzsüz, sakin ve pırıl pırıl akıyor önümüzde. Her şey tam planladığımız gibi tam istediğimiz saatte tıkır tıkır işliyor. Ama biliyoruz ki birkaç kilometre sonra o yolun nereye kıvrılacağını, karşımıza nasıl bir viraj ya da nasıl dik bir rampa çıkacağını hiçbirimiz önceden kestiremiyoruz. Tıpkı az önce anlattığım o sınır kapıları gibi. Bir tarafta saniyeler içinde akıp geçerken diğer tarafta bizi neyin beklediğini bilmeden sabretmeyi öğreniyoruz. Galiba yolda olmanın bize kattığı en büyük olgunluk da bu. Belirsizlikle kavga etmeyi bırakıp o an önümüze çıkan manzara her neyse onunla uyumlanabilmek. Hayat da böyle değil mi zaten? Çoğu zaman varacağımız o son noktaya, o menzile öyle bir odaklanıyoruz ki şu an içinden geçtiğimiz vadinin, pırıl pırıl gökyüzünün ve yan koltuğumuzdakilerin kıymetini ancak yol bittikten sonra anlıyoruz. O yüzden acele etmeden tadını çıkararak sürmek lazım. Hem bu yolları hem de ömrü.
İşte bu hislerle kendimizi Gozao'nun içine, o ahşap dağ evlerin arasına bırakıyoruz. Aslında buralar sadece 1800 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim. Ama geçmişine bakarsanız 13. yüzyılda manastırdan gelen keşişlerin buraya yerleşmesiyle başlayan koca bir hikayesi var. Yüz ölçümünün neredeyse yarısından fazlası tamamen el değmemiş orman. Biz bu yollarda, bu koca dünyada aslında denizde sadece bir damlayız. Kendi gözlemlerimizi, kendi yaşadıklarımızı dilimiz döndüğünce bu ekrana bırakmaya çalışıyoruz. Elbette herkesin bildiği, internette sürekli önünüze düşen o popüler, meşhur yerleri biz de kadrajımıza alıyoruz. Oralarda da arabamızı durduruyoruz. Ama yalan yok. Bizim bu yollardaki asıl niyetimiz, asıl tutkumuz o kalabalıkların uzağına saptığımızda başlıyor. Haritalarda kolay kolay izine rastlanmayan, pek bilinmeyen, keşfedilmemiş o sakin, niş köşelerde ailece küçük birer iz bırakabilmek. Bizi asıl heyecanlandıran, o direksiyonun başında oturtan duygu bu. Nitekim Türkiye'ye ulaştıktan sonra da boş durmadık. Hemen karşı kıyımızda kısa bir Yunanistan havası aldık. Arabamızla yine öyle kimselerin pek bilmediği sakin köşelere saptık. Çok güzel anılar da biriktirdik. O gezilerimize ait tüm deneyimlerimizi ve gezi videolarını da sonbahara doğru Eylül-Ekim gibi sizlerle ayrıca paylaşacağım. Şimdiden HB'ye bir not düşmüş olalım. O kısa virajlar bitti. Yol kenarındaki şu yerleşimleri de geçip tekrar o uzun, açık düzlüğe çıktık. İnsan bu uzun, ön arkası açık düzlüklerde ilerlerken o sınır kapılarında yaşadığı her saniyeyi kafasında daha iyi tartıyor. Hani videonun başında acaba bir gün Kapıkule'den de böyle dur kalk yapmadan saniyeler içinde geçer miyiz diye o güzel hayali kurmuştuk ya. Aslında o hayal bir kapıdan geçmekten çok daha fazlası. O kapıların bizim için anlamı büyük. Çünkü o hatlar iki farklı hayatın, iki farklı dünyanın tam kesiştiği yer. Bir tarafta arkada bırakılan o düzenli kurulu hayatlar, diğer tarafta ise hasret duyulan, her köşesinde bir anının olduğu, kavuşulmak istenen topraklar. Yol uzayıp bu düzlükler akıp giderken insan o iki dünya arasında ne kadar büyük bir köprü kurduğunu fark ediyor. Hani hep derler ya, yolda olmak mı yoksa varmak mı diye. Galiba bizim için asıl mesele o varış noktasından çok o menzile doğru ilerlerken yaşadığımız, hissettiğimiz bu yolun kendisi. O yüzden sınır kapısındaki o beklemeler, o yoğunluklar canımızı sıksa da o kapıya giden her kilometre bizim için tarifi imkansız bir kavuşma heyecanı taşıyor. Yolcu dediğin bu uzun düzlüklerde direksiyon sallarken o yolların yorgunluğunu da sınırların stresini de arkasına bırakıp yolda olmanın o asıl keyfiyle dolduruyor içini. Şimdi önümüzde uzanan Gozao'nun pürüzsüz sakinliğine, bu el değmemiş dağ yollarına bakınca insan ister istemez gülümsüyor. Buraya kadar hep sınır kapılarındaki o uzun beklemelerden, kuyruklardan bahsettik ya. Aslına bakarsanız bizim o kapılardaki durkaklara karşı doğuştan gelen müthiş bir bağışıklığımız var. Nitekim bu yolculukta da o sınırları aşıp Pazarkule'den geçer geçmez İstanbul trafiği bize daha ilk kilometrede tüm ihtişamıyla hoş geldiniz dedi. Hani derler ya, her yiğidin bir antrenman sahası vardır diye. Bizimki de o hesap. Sınır kapısında bir saat beklemek, her gün o metropolün kalabalıklığında direksiyon sallayan, o bitmek bilmeyen akşamüstü yoğunluklarında pişen bir şoför için aslında pek de yabancı bir duygu değil. Biz dur kalk yapmaya da yolda sabretmeye de fazlasıyla idmanlıyız. Avrupa'nın bu az nüfuslu, zamanın adeta kendi halinde aktığı sakin ve huzurlu atmosferi insanı direksiyon başına ne kadar dinlendiriyorsa, bizim toprakların o hiç uyumayan, o hayat dolu ve dinamik kalabalığı da insana bir o kadar yaşadığını hissettiriyor. Yolcu dediğin işte bu iki tamamen farklı dünya arasında mekik okurken her iki tarafında kendine has o ayrı lezzetini, ayrı ritmini heybesine katıp yoluna öyle devam ediyor.
Evet, Kosao'nun o yeşillikler içinde gizlenmiş son dağ evleri de yavaş yavaş dikiz aynamızda kalmaya başladı. Köyün o kendine has, zamanı durduran huzurlu havasını arkamızda bırakıp Altmünster'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Yolculuğun en sevdiğim taraflarından biri de bu galiba. Ne kadar güzel, ne kadar sakin bir yerden geçerseniz geçin, o asfalt sizi hep bir sonraki viraja, bir sonraki keşfe doğru çıkarıyor. Durup kalmak, o güzelle takılıp kalmak şoförlüğün fıtratına ters. Yol bittiğinde, o köy geride kaldığında hafızanızda neyin kaldığı önemli. Şu an akşam saat 7 civarı ama buralarda yaz akşamları uzundur. Hava saat 10'dan önce karanlığa teslim olmuyor gökyüzünde. Bu pırıl pırıl altın sarısı ışık o dağlara, o ağaçların üzerine vururken insan acele etmeden o anın tadını çıkartarak sürmek istiyor açıkçası. Bizim yanımızda bu akşam o sınır kapılarında kurduğumuz pürüzsüz kavuşma hayalleri, o iki farklı dünya arasında gördüğümüz o güçlü bağlar ve bu gökyüzünün bıraktığı o temiz his var. Gozao'ya veda ediyoruz belki ama önümüzde keşfedilmeyi bekleyen daha kilometrelerce şerit, ailece biriktireceğimiz yepyeni yollar ve önümüzdeki dönemlerde sizlere de anlatacağımız çok güzel hikayelerimiz var. Kaput üzerindeki kameradan şu an akan yolu izlerken aklım ister istemez son videomuza gelen o yüzlerce yorumdaki büyüklerimize, kardeşlerimize gidiyor. Çoğu Almanya'dan, Avrupa'nın dört bir yanından yazmış. Biz de o yollardan geçtik, bu yaz yine geçeceğiz diyorlar. İnsanın o yorumlardaki bizim iki çocuğu, o arabadaki hayallerimizi görünce kendi çocukluklarını veya kendi evlatlarını hatırlayıp içlerin ısınması öyle kıymetli ki bizim için. Aslında şaşırmıyorum. Çünkü bizler o gurbet hikayeleriyle büyüyen bir kuşağız. Ben kendim bildim bileli küçükken Almanya'dan gelecek olan dayımın, halamın yollarını gözlerdim. Onların geleceği günü iple çekerdik. Gelirken getirdikleri o çam sakızı çoban armağanı hediyeleri en başta da o meşhur Alman çikolatasına ne büyük bir heyecanla beklediğimizi dün gibi hatırlarım. Annemin babasına yani dedemi ta 1960'ların Almanya'sında uzaktan sevmek zorunda kalışını, o dönemin gurbet hikayelerini dinleyerek büyüdüm ben. Bugünse artık kendi çocuklarımızla biz de o yollardayız. O yüzden bu şeritler benim için hiçbir zaman haritadaki soğuk bir çizgiden ibaret olmadı. Bu yolların hafızası var bizim için. Bu yolların çok büyük bir yaşanmışlığı var. Hani videonun başında Kapıkule'den elini kolunu sallayarak geçmek mümkün mü diye sormuştuk ya. Biz arabayla gidenler o kapılarda birkaç saat bekleyince sitem ediyoruz ama o yolların asıl çilesini çeken, günlerce o sınır hatlarında direksiyon sağlayan tırcı abilerimiz, o koca yükleri taşıyan emekçiler ne yapsın? Onların hem maddi hem manevi yükleri hepimizden ağır. Buradan hepsine canı gönülden bir selam göndermiş olalım. Tekerlerine taş değmesin. 1960'ların o tahta bavulu tren yolculuklarından bugün altımızdaki modern arabalara kadar araçlar, teknolojiler değişti belki. Ama o kapılardaki bekleyişin, o sıla yolculuğunun kalbimize bıraktığı ortak duygu hiç değişmedi. Biz o kapılarda beklesek de yorulsak da yolun sonundaki o kavuşma ihtimali için her şeyi değer diyoruz. Yol sırf bu yüzden güzel bizim için. İnsan bu yollarda kendi çocukluğunu, dayısını, dedesini düşünerek ilerlerken aslında ekrandan birbirimize kurduğumuz bu bağın ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha anlıyor. Instagram'dan bize giden yüzlerce mesajın arasından iki tanesi var ki yol uzarken aklımdan hiç çıkmıyor mesela. Avrupa'da yaşayan bir abimiz bizim çocukların arabadaki o hallerini, o neşesini izledikten sonra kendi çocukluğunu hatırlamış. Biz de o yollardan geçtik, şimdi sizinle o günleri yeniden yaşıyorum yazmış. Bir diğer abimiz ise bizim buradaki nacizane görüşlerimize, yoldaki tebessümümüze güvenerek ailece ilk defa böyle uzun yola seyahate çıkma cesaretini göstermiş. İşte bu güzel mesajlar bize ne kadar doğru bir yerde durduğumuzu gösteriyor. Biz bu kanalı ilk açtığımızda niyetimiz bir turizm rehberliği yapmak ya da çok izlenmek gibi bağıra çağıra vlog çekmek değildi. Amacımız iki çocuklu bir aile olarak yolda başımıza gelenleri, o sürüş anlarını ve yolun bize hissettirdiklerini olduğu gibi en doğal haliyle paylaşmaktı. Bugüne kadar kanalımızda paylaştığımız o saklı rotalar, başka yerde pek denk gelemeyeceğiniz o özel yol detayları ve alternatif sürüş tecrübeleri hep bu fikirden doğdu.
Düzenli periyotlarla bu yolları hep birlikte adımlıyoruz ve bu sessiz yolculuğu sevenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu yolların hafızası, sizlerin o güzel enerjisi ve yorumlarıyla şimdi yepyeni bir anlam kazanıyor. Yan koltuğumuza bizimle bu yolu yürüyen, sessizce o asfalta ortak olan herkese çok teşekkür ederiz. 6:50 a.m. on a Tuesday, bathed in bird song. The moment I wake, turn the dial to İnsan bu yollarda direksiyon sallarken şoförlüğün nesiller boyu değişmeyen, kitaba yazılmamış kuralların daha iyi anlıyor. Az önce bahsettiğimiz eski günlerden bugün araçlar ne kadar konforlu hale gelse de direksiyon başındaki insan psikolojisi hiç değişmiyor. Asfalta adım attığınız an arkada bıraktığınız günlük dertler, koşturmacalar dikiz aynasında yavaşça silinip gidiyor. Yolculuk uzadıkça arabayla yol arasında sessiz bir bağ kuruyorsunuz. Sabretmeyi, acele etmemeyi öğreniyorsunuz. Kilometrelere meydan okumayı değil de yolla beraber akmayı öğrendiğiniz an gerçek bir yolcuya dönüşüyorsunuz aslında. Zaten uzun yolun en güzel tarafı da bu. İnsan kendi içine dönüyor. Zihnini de pırıl pırıl temizliyor. found a cut path through the yesterday. İşte bu yüzden yola çıkma isteği insanın içine bir kez düştü mü, bir sonraki seyahatin planı da bu şeritler bitmeden zihinde dönmeye başlıyor. Biz bu toprakları arkamıza bırakmayı hazırlanırken bavulların tekrar arabaya yükleneceği yepyeni bir güzergahın heyecanını içten içe yaşıyoruz. Nasipse önümüzdeki dönemde tersine salı yolu rotasıyla teker döndürmeye devam edeceğiz. Yine tanıdık bekleyişler, yine bitmek bilmeyen kilometreler ve her şeye değer dediğimiz kavuşma hissi bizi bekliyor olacak. Kuşaklar değişse de yolların kalbimizde bıraktığı ortak heyecan, aynı istikamet ruhu hiç değişmiyor. Bakalım bu yeni rota hafızamıza ne gibi hikayeler katacak? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. I see the crossroads coming up ahead. A choice I made, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? What ifs are never ending? Tabii bu yeni rotalara doğru yelken açarken kanalda bugüne kadar biriken yol hikayeleri de öylece duruyor arkamızda. İnternette her yerde karşınıza çıkan o çok popüler, o herkesin bildiği meşhur kasabaları da gezdik beraber. Ama oralara bile hep kendi penceremizden o sakin ve gürültüsüz sürüş kültürüyle baktık. Bununla da yetinmedik. Haritalarda kolay kolay denk gelemeyeceğiniz, pek kimsenin direksiyon kırmadığı o kıyıda köşede kalmış rota detaylarını alternatif dağ yollarında bu anlatının içine kattık. Eğer sizin de içinizde yola çıkma isteği varsa, ailece sınırları aşmanın hayalini kuruyorsanız ya da yan koltuğumuza oturup bu sessiz sürüşün tadını çıkarmak istiyorsanız, kanalımızda keşfedilmeyi bekleyen onlarca farklı hikaye var. Düzenli periyotlarla güncellediğimiz bu yolculuklara sizlerin de güzel yorumlarıyla, beğenileriyle ortak olması yoldaki en büyük motivasyonumuz. Bu büyük yol ailesinin bir parçası olmak, o asfalta birlikte bakmak isterseniz buralarda da bir yerde her zaman yeriniz hazır. Evet, yol yavaş yavaş düzlüğe kavuşuyor. Vadi gölgesi yerini sakin akşama bırakırken bu videonun da son kilometresine yaklaşıyoruz. Videonun en başında sormuştuk ya, Kapıkule'den elini kolunu sallayarak geçmek mümkün mü diye. Yol bize bu yolculuk boyunca bir kez daha öğretti ki, kapılarda zaman zaman beklesek de yorulsak da, o sınır hatlarına nöbet tutsak da, yolun sonundaki o büyük kavuşma ihtimali, arabanın içinde ailece biriktirdiğimiz her bir saniye için her şeye değer. Yolun zahmeti vuslatın güzelliğiyle silinip gidiyor. Bu uzun sessiz sürüşte yan koltuğumuzu paylaştığınız asfalta bizimle birlikte baktığınız için hepiniz canı gönülden sağ olun. Önümüzdeki yepyeni tersine sıla yolu maceralarında keşfedilmeyi bekleyen yeni şeritlerde yeniden buluşmak üzere.
Şimdilik hoşça kalın. Tekerinize taş değmesin. Yolunuz da her daim açık olsun.